Merhaba. Bu hafta incelemesini yapacağım eser Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceleri. Kitabı yeni bitirdim. Sıcağı sıcağına bir inceleme yapacağım. Peşine itiraf etmeliyim ki kitabı elime ilk aldığımda onu bir gecede okuyup bitirebileceğim yanılgısına kapılmıştım. Oysa ne kadar da yanılmışım. Bu eser hızla tüketilip kenara bırakılacak türden bir metin değil. Aksine her bir sayfasında duraksamanızı, soluklanmanızı ve kendi benliğinizle yüzleşmenizi talep eden kitaplardan biriymiş. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Eserin derinliklerine inmeden önce Marcus Aurelius'un şahsiyetine değinmek gerekiyor. Tarih sahnesinde hem mutlak siyasi gücü elinde tutan hem de derin bir felsefi bilgeliğe vakıf olan liderlere rastlamak oldukça güçtür. Marcus Aurelius işte tam da bu tanıma uygun istisnai bir figür. Milattan sonra 121 yılında Roma'da dünyaya gelen Marcus, İmparator Hadrianus'un yeğeni olması sebebiyle küçük yaşlardan itibaren dünyanın en iyi hocalarından dersler almıştır. 161 yılında tahta çıktığında ise tarihe sadece bir imparator olarak değil, aynı zamanda bir filozof olarak da adını yazdırmayı başarmıştır. Marcus'un hüküm sürdüğü dönem imparatorluk için hiç de güllük gülistanlık değildi. Süregelen savaşlar, bulaşıcı hastalıklar ve ekonomik buhranlar yönetimi altındaki toprakları kasıp kavuruyordu. Ancak Marcus tüm bu kaosun ortasında bazen bir askeri çadırda, bazen savaş meydanlarında, bazen de sarayın en ıssız köşelerinde kendi iç sesini dinlemeyi ve düşüncelerini kağıda dökmeyi sürdürdü. İşte bugün aradan geçen yaklaşık 2000 yılın ardından elimizde tuttuğumuz bu muazzam eser o zorlu anların sessiz tanıklığından doğmuştur. Tarihte 5 iyi imparator olarak anılan silsilenin son halkası olan Marcus Aurelius birçok tarihçiye göre Roma'nın en adil ve bilge hükümdarıdır. 180 yılında muhtemelen bir ordugahta yakalandığı veba salgını nedeniyle hayata veda ettiğinde ardında koca bir imparatorluktan çok daha kıymetli bir miras bıraktı. Düşüncelerini. Kendimi düşünceleri anlayabilmek için onun zeminini oluşturan Stoacılık felsefesine kısaca göz atmak gerekir. Kökenleri M.Ö. 3. yüzyıla Kıbrıs'ın Zenon'un Atina'daki öğretilerine dayanan Stoacılık antik dünyanın en nüfuzlu düşünce sistemlerinden biri olmuştur. Peki Stoacılığın özünde ne yatar? Aslında son derece yalın fakat bir o kadar da sarsıcı bir ilke vardır. Hayatta kontrol edebileceğimiz şeyler ile kontrol edemeyeceğimiz şeyler arasında kesin bir ayrım yapmak. Mutluluğun ve iç huzurun anahtarı irademiz dışında gelişen olaylar için endişelenmeyi bırakıp tek hükmedebileceğimiz alana, yani kendi düşüncelerimize, duygularımıza ve tepkilerimize odaklanmaktır. Stoacı bilgeler bize şunu öğütler. Dış dünya sürekli bir değişim halindedir. Kaotiktir ve ekseriyetle kontrolümüz dışındadır. Mevsimler, başkalarının tutumları, hastalıklar yahut ölüm. Bunların hiçbirine hükmedemeyiz. Ancak tek bir şeye mutlak hakimiyetimiz vardır. Tüm bu olaylara karşı vereceğimiz tepki. İşte asıl özgürlük ve kudret burada saklıdır. Ayrıca Stoacılar erdeme büyük bir kutsiyet atfederler. Bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülük. Stoacı yaşamın 4 temel direğidir. Ve belki de en önemlisi logosa, yani evrensel aklın nizamına uygun yaşamayı şiar edinmişlerdir. Doğayla uyumlanmak ve yaratılışımıza uygun davranmak bu felsefenin kalbidir. Gelelim kitabın kendisine. Kendime düşünceleri okurken dikkatimi çeken ilk husus metnin aslında bir kitap formatında kurgulanmamış olmasıydı. Marcus Aurelius bu satırları yayınlatmak gayesiyle değil, tamamen kendisiyle hasbel etmek için kaleme almıştır. Eserin orijinal adı olan kendime ifadesi de bu durumu doğrular niteliktedir. Bu metinler Marcus'un kendine tuttuğu notlar, hatırlatmalar ve nasihatlardan oluşur. Bir bakıma onun zihinsel ve ruhsal düşüncelerinin kağıda geçirilmiş halidir. Belki de eserin bu denli samimi ve dokunaklı olmasının sırrı budur. Marcus burada kimseyi etkileme derdinde değildir. Kimseye düştüğünü ispatlamaya çalışmaz. Sadece kendini yontmaya, günün getirdiği zorluklara göğüs germeye ve erdemli kalmaya çabalayan bir adamın içsel monologlarına şahitlik ederiz. Kitap 12 bölümden oluşmaktadır ve her bölüm farklı uzunluklarda aforizmalar ile derin düşünceler barındırır. Kimi pasajlar tek satırlık bir hatırlatma iken kimileri derin felsefi sorgulamalara dönüşür. Bu dağınık yapı kitabın organik bir şekilde oluştuğunu göstergesidir. Marcus bu notları muhtemelen farklı zaman dilimlerinde, farklı ruh halleriyle ve türlü badireler atlatırken kaleme almıştır. Okurken fark edeceğiniz üzere kitap zaman zaman kendini tekrar eder. Aynı konular farklı biçimlerde yeniden karşımıza çıkar. İlk başta bu durum beni şaşırtsa da sonradan fark ettim ki bu tekrarlar aslında bir kusur değildir. Bu tekrarlar Marcus'un hangi konular üzerinde en çok düşündüğünün, hangi zorluklarla en çok boğuştuğunun bir göstergesi. Marcus'un zihnini en çok meşgul eden, üzerine en çok
İstediği konuların ölüm, şöhretin beyhudeliği ve anın kıymetli olduğunu bu tekrarlardan anlarız. O bu hakikatleri içselleştirmek için kendine sürekli hatırlatma gereği duymuştur. Bizler de hayatta bazı konularla hayatın farklı zamanlarında tekrar karşılaşırız. Kendime düşüncelerin en etkileyici yanı zamanın ötesine geçen evrensel öğretileridir. Kitabın bize fısıldadığı temel mesajları şöyle özetleyebilirim. Her şey geçicidir. Marcus ısrarla hayatın kısalığını ve faniliği vurgular. Bugün varız, yarın yokuz. Şöhret, servet, iktidar hepsi birer yanılsamadır. Bu karamsar bir bakış açısı değil. Aksine anın kıymetini bilmemizi sağlar. Her şey geçici ise zamanımızı ne uğruna harcadığımızı daha iyi seçmeliyiz. Kontrolümüz dahilindeki ve dışındaki şeyler. Bu klasik stoacı alim kitabın omurgasını oluşturur. Başkalarının zihnini veya olayları yönetemeyiz. Ancak kendi zihnimizi ve eylemlerimizi yönetebiliriz. Hakiki sükunet bu kabullenişle başlar. Hepimiz birbirimize ve evrene görünmez bağlarla bağlıyız. Bütünün parçalarıyız. Bu durum bize hem sorumluluk yükler hem de teselli verir. Birbirimize karşı mesulüz. Zira aynı gemideyiz. Başımıza gelenler ise evrensel akışın doğal bir sonucudur. Şahsi değildir. Tek gerçek iyilik erdemdir. Stoacılara göre dışsal unsurlar, para, sağlık, itibar gibi ne iyi ne kötüdür. Sadece tercih edilen veya edilmeyen durumlardır. Mutlak iyi ancak erdemde vücut bulur. Adil, bilge ve cesur olduğumuzda dış koşullar ne olursa olsun mutluluğa erişebiliriz. Anı yaşa. Geçmiş artık yoktur. Gelecek ise henüz gelmemiştir. Elimizde olan yegane hazine şimdiki zamandır. Marcus zihnimizi geçmişin pişmanlıkları veya geleceğin kaygılarıyla kirletmek yerine şimdiki ana odaklanmamızı öğütler. Hoşgörülü olmak gerekir. Bir imparator olarak sayısız ihanet ve cehaletle karşılaşmasına rağmen Marcus kendine sürekli insanlara karşı müsamahalı olmayı telkin eder. İnsanlar hata yapabilir. Bilgisizlikten ötürü yanlış davranabilirler. Onlara öfkelenmek, doğaya öfkelenmek kadar manasızdır. Ölüm korkulacak bir son değil, doğanın kaçınılmaz bir dönüşümüdür. Doğum gibi, büyüme gibi doğaldır. Ölümü vakur bir şekilde kabullenmek yaşamı daha anlamlı kılar. Bu eser hızla tüketilmeye gelmez. Her paragrafın, hatta bazen her cümlenin üzerine durup düşünmek gerekir. Bir sayfayı okuduktan sonra kitabı kapatıp uzun uzun düşündüğümü, tek bir cümlenin etkisinde uzunca kaldığımı hatırlıyorum. Bu yönüyle kitap bana Halil Cibran'ın Ermiş adlı eserini anımsattı. Her okuyuşunuzda o anki ruh halinize ve yaşanmışlıklarınıza göre metinden farklı tatlar alırsınız. İlk okuduğunuzda basit gelen bazı ifadeler ikinci okuyuşta yaşadığımız tecrübelerin ışığında bambaşka derinlikler kazanabilir. Üçüncü okuyuşta satır aralarında yine yeni hazineler keşfedersiniz. Bence bu kitap hayatın farklı evrelerinde tekrar dönüp bakmamız gereken bir eser. Çünkü 20 yaşındayken size bir şey ifade etmeyen bir cümle 40 yaşınıza geldiğinizde hayatınızın özeti olabilir. Okurken ilginç bir detay daha dikkatimi çekti. Marcus kitapta ben bir stoacıyım diye bağırmaz. Stoacılar şöyle der, böyle der demiyor. Ama kitabın özüne baktığımızda her satırda stoacılığın onun ilklerine kadar işlediğini, bir terörden öte bir yaşam pratiğine dönüştüğünü görürsünüz. Belki zihninizde şu soru belirlenebilir. 2000 yıl önce yaşamış bir Roma imparatorunun düşünceleri bugünün modern insanına ne söyleyebilir? İnanın bana çok şey söyleyebilir. Çünkü dekor değişse de insan doğası aynı kalmıştır. Marcus'un boğuştuğu stres, kayıp korkusu, hayal kırıklıkları ve zamanın yetersizliği bugün bizim de en temel sorunlarımızdır. O savaş meydanlarında stresle mücadele ederken biz bugün trafikte veya ofislerde aynı duyguyu yaşıyoruz. O saray entrikalarından bunalırken biz sosyal medyadaki yapaylıklardan yoruluyoruz. Ancak özünde hepsi kontrolümüz dışındaki insanların davranışlarıdır. Kendime düşünceler bize gerçek gücün dışarıda değil içeride, kendi içsel kalemimizde olduğunu hatırlatır. Teknoloji gelişebilir, toplumlar evrilebilir ama huzur ve anlam arayışı bakidir. Özellikle günümüzün hızla akan, kaotik ve sürekli tüketim odaklı dünyasında Marcus'un dingin sesi hiç olmadığı kadar değerlidir. Sürekli başkalarıyla kıyaslandığımız, her şeyi kaçırma korkusuyla yaşadığımız bu çağda önemli olanın kendi değerlerimiz, karakterimiz ve şu an nasıl deneyimlediğimiz olduğunu yüzümüze çarpar. Kendime düşünceleri bitirdiğimde aslında hiç bitirmediğimi fark ettim. Bu kitap bitmez, bitirilemez. Çünkü bu bir hikaye kitabı değil. Baştan sona okunup rafta unutulacak türden değil. Bu sürekli geri dönülecek, sürekli başvurulacak bir eser. Marcus Aurelius bu satırları 2000 yıl önce kendisi için yazdı. Ama sanki bugün sizin için, benim için yazmış gibi. İşte büyük eserlerin gücü bu. Zaman ve mekandan bağımsız olarak
doğrudan insan kalbine konuşabiliyorlar. Eğer hayatınızda bir yol arayışındaysanız, zorluklarla mücadele ediyorsanız, kendinizi boşlukta hissediyorsanız ya da sadece daha erdemli bir insan olmak gayesindeyseniz bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Ancak uyarımı yenileyim, acele etmeyin. Sindirerek, düşünerek ve her satırın tadına vararak okuyun. Ve kim bilir, belki bu okuma deneyimi size ilham verir ve siz de kendime düşüncelerinizi yazmaya başlarsınız. Size Marcus'un yaptığı tam olarak buydu. Kendisiyle dürüst bir diyalog kurmak ve her gün bir önceki günden biraz daha iyi bir insan olmaya çabalamak. Bu kıymetli eseri sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Umarım bu kitabı sizler de seversiniz. Sizler bu kitabı okuduysanız neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi merak ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Edebiyatla kalın.